Dünya nüfusunun neredeyse yarısı alfabe kullanmıyor. Peki yazmıyorlar mı? Tabii ki de yazıyorlar fakat alfabeyle değil, başka yazı sistemleriyle. Biz ağız alışkanlığıyla hepsine alfabe, onların görsel işaretlerine de harf diyoruz. Ama görselde görüldüğü üzere birçok farklı yazı sistemi var ve alfabe bunlardan sadece biri. Bugün sadece alfabeye değinelim. Bütün yazı sistemlerine değinmek epey uzun sürer. Zaten yazının ve yazı sistemlerinin tarihiyle ilgili kanalımızda bir video olacak ileride, uzun bir video. O video gelene kadar Türkçe altyazı eklediğim şu Native Lang belgeseline bakabilirsiniz. Şimdi dil bilimde alfabe kelimesinin iki anlamı var. Bir dar anlam, bir de geniş anlam. Dar anlamıyla bakarsak alfabe, bir dilde ünlü seslerin ve ünsüz seslerin ayrı ayrı harflerle gösterildiği yazı sistemi demek. Mesela Yunan alfabesi, Yunan alfabesinden türeyen Kiril ve Latin alfabeleri. Geniş anlamıyla bakarsak da Arapça ve İbranice de mesela bir alfabe sayılabilir. Onlarda da çünkü ünsüzler gösteriliyor ama ünlüler gösterilmiyor, kısa ünlüler. Ben şimdi dar anlamıyla alfabeleri ele alıyorum. Yani tam alfabe dediğimiz alfabe türlerini. Bir önceki dilimsel şortumuzda A, K, S, T gibi konuşma seslerine fonem dendiğini görmüştük. Bu fonemlerin yazıdaki şekillerine de grafem deniyor. Alfabenin temel özelliği bir grafemin bir foneme denk olması. 5 fonemlik bir kelime söylüyorsam, mesela kalem, bunu 5 grafemle yazıyorum. Yunan alfabesinin ilk iki harfinin ismi alfa ve beta. Evet, bazı dillerde harflerin isimleri var. Türkçe'de yok eğer yumuşak i'yi saymazsak. Bu alfa ve beta o tüm dizginin ismi olmuş zaman içinde. Bizim dilimize gelene kadar da alfabe diye biraz kısalmış. Alfabeyi geliştirenler antik Yunanlılar. Milattan önce 800'lerde, 900'lerde. Yunanlılar Fenikelilerden yazıyı aldıklarında, harfleri aldıklarında bir bakıyorlar ki harfler sadece ünsüzleri gösteriyor. Ünlüler de lazım diye düşünüyorlar. O yüzden birkaç tane harfin ses değerini değiştiriyorlar. Birkaç yeni harf icat ediyorlar. Böylece ilk tam alfabeyi, yani dar anlamıyla alfabeyi icat etmiş, geliştirmiş oluyorlar. Daha sonra Latin alfabesi de, Kiril alfabesi de bu Yunan alfabesinden türüyor. Birkaç tane daha az bilinen alfabe var dünya genelinde, dar anlamıyla alfabe. Böylece alfabe dünyanın en çok ülkesinde kullanılan yazı sistemi olmuş oluyor.